Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 5 ay önce başlattığımız deneyim, özellik ve fiyat dengesiyle alınabilecek en iyi Samsung telefonları birlikte inceleyeceğiz. Açıkçası buradaki telefonları seçmeden önce çok fazla test ve kıyaslama yaptım. Yani performans, kamera, batarya her noktada düşündüğümde en mantıklı telefonlar olacak. Sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ayrıca WhatsApp kanalımız ve Discord sunucumuz da açıldı. Özellikle Discord'u yeni kurmuş olmamıza rağmen gerçekten şimdiden bile güzel bir ortam oluştu. Hem soru cevap kısmıyla hem indirimli ürünleri paylaştığım, birebir sohbet edebileceğimiz Discord sunucusunu açtık. Açıklama ve yorumlara hem WhatsApp hem de Discord'un linklerini koyacağım. Oradan katılabilirsiniz. Ve bu listedeki telefonların hepsinin de güvenilir satın alma linkleri yine aşağıda olacak. Bu cihazların da biri hariç hepsinin incelemeleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım veya kanaldan izleyebilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada fiyatına oranla alınabilecek en uzun ömürlü, en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada kanalda kutu açılımı ve incelemesi de olan ikinci nesil 2024 versiyon S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş, 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. 3. sırada da uzun bir süre bu seride görmeye devam edeceğimiz S23FE önümüze çıkıyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2X panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken
yaparken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Dördüncü sırada hiç tartışmasız hem fiyat hem deneyim hem de özellik dengesiyle genel bütünüyle düşündüğümde her kesime hitap etmeyi başaran en mantıklı telefonu yani Galaxy S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. OIS ile beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Ve son sırada açıkçası özellikle de her noktada tam bir amiral gemisi istiyorsak yani bataryadan, ekran boyutundan veya ana kameradan, video performansından kısılmış bir cihaz olmasın. Genel bütünüyle her noktada hala en iyi Android'lerden biri olan S23 Ultra'yı görüyoruz ve tasarımsal açıdan da benim en beğendiğim telefonlardan biri. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Elinize aldığınızda da gerçekten üst seviye premium bir cihaz olduğunu rahatlıkla hissediyorsunuz. 8.9 mm kalınlık ve 233 gramlık bir ağırlığa sahip. Ekran kısmında piyasanın en iyi ekranlarından biriyle beraberiz. 6.8 inç dinamik AMOLED 2x panel, QHD Plus 500 ppi 120 Hz adaptif bir tazeleme ile de beraber geliyor ve 1750 nitlik maksimum parlaklığa sahip. Donanım kısmında Snapdragon 8 Gen 2'yi görüyoruz. Fakat burada diğer cihazlarda kullanılan 8 Gen 2 yok. Çünkü Samsung burada S23 Ultra'ya özel 8 Gen 2'nin hız aşırtmalı bir versiyonunu kullanmış. 8 ve 12 GB'lık RAM, 256, 512 ve 1 TB'lık depolamayla da beraber geliyor. Kamera kısmında da ana kameramız 200 megapiksel ve tabii ki OIS desteğine sahip. F1.7 diyaframın yanında 12 megapiksellik ultra geniş, 10 megapiksel 3x optik zoom yapan telefoto, 10 megapiksel 100x zoom yapabilen periskop zoom kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel ve 4K 60 FPS çeken bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 60'da özellikle de Android tarafında S24 Ultra'dan sonra en iyi video çeken telefon. 5000 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmıyor. Android 13 One UI 5.1 ile çıkmışken 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Dostlar şimdi en önemli kısım hangi Samsung bana göre Ozan hangisini alayım dediğinizde burada eğer bütçeniz 10.000 ile 15.000 bandındaysa Galaxy A35 bu noktada alabileceğiniz en mantıklı telefon. Ama A35 oyun için değil, tamamen gündelik kullanım ve kamera odaklı bir telefon. Eğer oyun beklentiniz varsa ve bütçenizde 15 ile 20 bin bandındaysa S21 FE'nin ikinci nesil versiyonu oldukça mantıklı. Çünkü Snapdragon 888 ile beraber bu fiyat bandında tartışmasız en güçlü Samsung telefon. Açıkçası S21 FE'nin üstüne 1000 TL daha verip Galaxy A55'te alınabilir. Fakat S21 FE ile aradaki farklara baktığımda hem tasarım hem kamera hem de performansta S21 FE bariz şekilde üstün. A55'in S21 FE'den öne çıkan iki noktası var. İlki güncel bir cihaz olduğu için 4 yıl boyunca güncellemeleri alacak olması. İkincisi de Exynos 1480'in 4 nanometre olmasıyla beraber daha
daha çok verimlilik odaklı bir işlemci olduğunu da düşünürsem S21FE'den genel anlamıyla daha hızlı ısınıyor olması. Bunun dışında deneyimi etkileyecek, S21FE'den A55'i öne geçiren herhangi bir nokta yok. Bütçem 20.000 ise de alınabilecek en iyi telefon tartışmasız S23FE. Kameraları, performansı ve malzeme kalitesiyle de neredeyse tam bir amiral gemisiyim diyor. Fakat bütçeyi 6.000 TL daha arttırabiliyorsak deli gibi satmasına rağmen zam gelmeyen tek telefon olan Galaxy S23 oldukça mantıklı diyebilirim. Gerek kompakt yapısı, tek elle kullanımın kolay olması, fiyatına oranla batarya dışında hiçbir noktada bir eksiğinin olmaması S23'ü çok ciddi anlamda öne çıkarıyor. Ama yine de en üst seviye her yönüyle eksiksiz bir telefon istiyorsak Android'in de hala en sağlam telefonu S23 Ultra oldukça mantıklı ve bunların dışında da tabii ki bütçeniz varsa S24 ve Ultra'da tercih edilebilir. Fakat bu serimizde genel olarak fiyat performans oranı ve alım gücünü düşündüğümde en mantıklı telefonları inceledik ve hepsinin de güncel fiyatları ve satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak ve indirimleri paylaştığım, sohbet edebileceğimiz Discord sunucumuz açıldı. Sunucuya gelmek için bağlantıyı aşağıya koyacağım. Ayrıyeten WhatsApp kanalımız da var. Ona da mutlaka katılın derim ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.